Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle 307 aracımıza bir tarafına uygulamış olduğumuz İpneon uygulamasını yapacağız. Aracı uygulamak isteyen sahibi komple dönmek istedi. Şu şekilde komple döneceğiz. Aynı şekilde kapılara da devam edecek. Bu esnada bir tarafı yaptım. Size görsel açıdan bir görüntü olsun istedim. Şimdi birazdan yapım aşamasını hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kapı pandizotunu sökmemiz gerekiyor. Öncelikle her araçta farklı olacağını belirtmeliyim. Burada eğer kapıyı müdahale edebilecek bir nokta varsa bunları sökmemiz gerekiyor pandizotu çıkarmadan önce. Bunun sökümü de şu şekilde olacak. Alt tarafı birazcık kaldırdık. Hafif kaldırmaya başladıktan sonra kendinize çekmeniz lazım. Bir de tam kurtulmamış. Şöyle kaldırdıktan sonra yukarı doğru değil, kendinize doğru çekeceksiniz. Şöyle aşağı doğru çektiğiniz zaman çıkıyor. Daha sonra vidasını kaybetmeyin. Şuradan bir tırnak var. Bu tırnağı yukarı doğru çektiğiniz zaman şöyle düz tornavidayla göstereyim hemen. Net bir şekilde. Şurada bir tırnak var. Bu tırnağı yukarı kaldırıp azıcık kendinize doğru asıldığınız zaman soket çıkıyor. Parçaları koyalım. Kendinize doğru çektikten sonra bu boşa düşüyor. Fakat şurada 2 adet tırnağı var. Bu gri plastiğin içine giriyor. Bunu da çıkartmak için aşağı doğru bastırdığınızda tırnakları boşa düşüyor ve bu parçayı alabiliyorsunuz. Daha sonra şu an için burada yapacağımız işlem için yeterli alana sahip olduk. Hazırsanız kablo tesisatını döşeyip daha sonra ledlerimizi pandizotun içine döşeyelim ve daha sonra kurulumunu yapalım. Arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken işlem şu. Kablo geçireceğiz. Bu kablo her araca göre boyutları farklı olabilir fakat nereden geçirdiğiniz de önemli. Burada aracın körük sistemi sıkıntılı olduğu için körükten geçiremiyoruz. O yüzden de mecburiyetten fitilin altından geçireceğim, şu kısımdan.
Buradan torpidonun altına girecek ve buradan da şurada bir delik var içinde kapının. Şurada görebilirseniz eğer. Şu parmağımı çektiğim yerde bir delik olması. Satış yapan sitelerden temin edebilirsiniz. Bunlar 2 metrelik olarak satılıyor şu anda piyasada. Tabi yurt dışından alışveriş yaptığınızda bunların 5 metrelik 10 metrelik boyutları da var. Fakat onlarda lehim yapmanız gerekebilir. Şurada birazdan nasıl lehim yapıldığını da göstereceğim sizlere. Bu sürücüsü oluyor arkadaşlar. Bu sürücü bunun çalışmasını sağlıyor. Çünkü 12 voltla çalışmıyor bunlar. Şimdi bunun sürücüsünün ayağını buraya bağlantı yapacağım ve bu kabloya vereceğim. Çünkü ben buradan soketle bunun rahatlıkla söküp takılmasını istiyorum. Portatif olması için yarın çıkması gerektiğinde kablo kesip kablo lehimleme derdiyle uğraşmamak adına. Bu şekilde soket olması için. Şimdi bunu keseceğiz. Arkadaşlar yalıtımımızı yaptık, görüyorsunuz dışarıda herhangi bir kablo gözükmüyor. Daha sonra ısıyla daralan kabloyu çok tutmadan az bir ısıyla daraltıyoruz. Ve bakın şu an güzelce yalıttı ve ledimizi isteğe bağlı soketle söküp çıkarabiliyoruz. Şöyle. Şimdi pandizotumuza geçelim. Pandizot işlemini gerçekleştireceğiz ve bu bağlantıyı gerçekleştirip bitireceğiz. Arkadaşlar ipneonumuz bu şekilde. Bu fitil denilen kısımları aracın buradaki boşluklarına girebilecek şekilde tasarlanmış. Bunu buraya sokarken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şu yaralanmaları düzeltmeniz gerekiyor. Sonra işleme başladığınız zaman ayak bağı olabiliyor. Aynı zamanda bir püf nokta daha söylemek istiyorum sizlere. Bu kısım zarar görebilecek bir kısım olduğu için bu kısımdan yaklaşık şöyle şu kadarlık bir payı içeride bırakmanızı tavsiye ederim. Bu yüzey zarar görmez fakat burası zarar görebilir. Şöyle size döndürmem gerekirse son hali bu şekilde. Bu ipneonların kimisinin fitil rengi beyaz oluyor, şeffaf oluyor. Bu gündüz gözükmemesini sağlıyor. Fakat eğer böyle yaparsanız da benim bağlantı şeklime göre parklara bağlayacağım için parklar yanınca yanacak. Fakat gündüzleri parkları yakmadan da görsel açıdan bir uyum oluşturabiliyor. Bilginiz olsun.
Evet arkadaşlar, şimdi arka kapının kapı kulbunu sökeceğiz. Yine aynı şekilde yavaş ve nazik şekilde tırnaklarını attırarak işlem yapmamız gerekiyor. Sert davrandığınızda kapının yüzeyi, plastiğin yüzeyi zarar görecektir. Evet arkadaşlar, şimdi kablomuzu nasıl geçireceğimizi size göstereceğim. Kablonun yine fitilden şuradan istediğiniz miktarını alıyorsunuz. Daha sonra buradan bu körüğün içinden bir tur döndürüyorum, gergin olması için, kendini bırakmaması için. Şöyle. Daha sonra yine aynı şekilde şurada bir adet boşluk vidamız var. Vida girebilecek kadar. Oradan kablomuzu içeri veriyoruz. Arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi kablomuzu bizim emniyet kemerinin altından güzelce dışarıdan gözükmeyecek şekilde buraya kadar getirdik. Burada hem ön hem arka kısmı birleştirip tek bir kablo olarak götüreceğim. Kablo kirliliğini engellemek adına. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu gördüğünüz ip neonlar birer sürücüyle çalışırlar. Şu sürücüyü ben size göstermem gerekirse şöyle bir sürücüsü vardır ve bu sürücülerin üretimde belli bir metreye kadar dayanma kapasitesiyle üretirler. Bunlar maksimum 5 metre diye geçerek üretiliyor ve bu yüzden de mesela siz 5 metre kullanıyorsunuz. Bunun bir tanesi sizin için maksimum seviye kullanabileceğiniz metredir. 6 metreyi kullandığınız zaman yine çalışmaya devam edecektir ama ipneonun hem gücü düşecektir hem de bu ömür olarak kısalacaktır. O yüzden biz de arka ve ön kapıların toplamını tek bir sürücü olarak yapacağız.
O yüzden de burada birleştiriyoruz. Metresine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kısa bilgiyi de vermek istedim. O zaman bu kabloları birleştirerek ön tarafa almaya başlayalım. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Evet arkadaşlar, şimdi sistemimizi kurmaya devam ediyoruz. Sol iki kapının burada bir sürücüsünü ayarladık. Şimdi sağ iki kapının sürücüsünü ayarlıyoruz. Kabloyu az önce gösterdiğim gibi buradan direksiyon göğsün altından direksiyon kutusunun olduğu tarafa doğru çıkardık. Buradan ayaklara bulaşmayacak şekilde yukarı çekiş çekimini yapacağız. Daha sonra buradan ikinci sürücünün de bağlantısını gerçekleştirmiş olacağız. Şuradan ne kadar pay bırakmamız gerektiğini az buçuk hesaplayıp daha sonra kesiyoruz. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle bir Hypneo'nun tam olarak nasıl işleme tabi tutulduğunu göstereceğim sizlere. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Öncelikle Hypneo'nun fitil kısmını birazcık açıyoruz. Daha sonra şu neon kısmını birazcık aşındırıyoruz. Şöyle yakacağız. And on we'll go. Evet, görüldüğü üzere şöyle netlemem gerekirse 2 adet ince, bir adet de kalın telimiz var. İnce telleri birleştirip bir tel yapıyoruz. Kalın telleri de birleştirip kabloyla lehimlemesini yapıyoruz.
Evet, bu işlemin ardından bir büyük boy makaron ile tekrardan yalıtacağım. Arkadaşlar, burada göstermem gerekirse eğer şu kısımları şuradan içeri verdim. Daha sonra şurada bir parçamız var. Bunu da buradan içeri verdim. Metresi yetmediği için parça parça yapmam gerekiyor. Zaten parça yapım videolarını da göreceksiniz. Şöyle aydınlatayım. Daha sonra şuradakini de aynı şekilde direksiyonun tam zıttı şekilde şu noktadan içeriye verdim. Bu şekilde bir konsept oluşturduk. Gerçekten güzel oldu. Sahibinin güle güle iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Evet arkadaşlar, bir uygulamanın daha sonuna geldik. Aracın üstündeki uyguladığımız ip neonun renginin kırmızı olduğunu biliyorum. Fakat işlemler aynı ve farklı renk bir neon da göstermek istedim size. Farklı farklı renklerde uygulamalar yapılabilir. Aracın konseptiyle uyumlu olması için mavi siyah kontrastını yakalamak istedim. Aynı zamanda ibrelerim, yol ekranım, kilometre ekranım, aynı zamanda direksiyon dikişlerim ve tam olarak bitmemesine rağmen iç trim renklerim mavi olduğu için mavi tercihinde bulundum. Oldukça güzel bir uyum olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı, videolar hakkında fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videolar hakkında bilgi sahibi olmak için bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın.